Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz bu şirin kız bebek hırkasının yapılışını çalışacağız. Bu konuda oldukça istek vardı. Süslü bir kız bebek hırkasının yapımı için. İnşallah bu çalışmayla birlikte o isteklere cevap vermiş olmayı umuyorum. Hırka için 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikli bir bebe yünü kullandım. 3,5 numara şişle ördüm. Tam olarak 2 yumak yani 200 gram ip gerekli oldu. Siz dilediğiniz bir bebe yünü ve ona uygun bir şişle örebilirsiniz. Yakadan başlayarak ördüm hırkayı. Roba artışlarından sonra kol ve gövde kısmında karnabahar modelini uyguladım. Bu modeli anlattığım bir videom var. Bundan önce yayınladığım. Eğer daha önce bu modeli uygulamadıysanız ve aşina değilseniz o videoyu izleyerek daha kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz. O videonun linkini de sağ üst köşeye ve videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz dilerseniz. Kol ve gövde kısımlarını tamamladıktan sonra ön kısımda 3 tane ilik açmıştık örgümüz sırasında. Oraya ince düğmeler diktim. Ve yine detay kazandırmak, daha şirin olması için hırkanın bu robanın hemen alt kısmında ve kollarda saten kurdele uygulaması yaptım. Ölçülerini de söyleyeyim size hırkanın. Öncelikle 1 yaş için uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle ölçülerini de vereyim. Bakın. Ön ortadan itibaren hırkanın boyu yaklaşık 29 santimetre. Beden genişliği yine 28,5 santimetre kadar. Kol uzunluğu şöyle yakadan itibaren öncelikle ölçeyim. 28 santimetre. Kol altından itibaren de 17-18 santimetre kadar. Dediğim gibi bu ölçülerle 1 yaş çocuklara ideal olacaktır. Gövdeyi biraz daha uzatarak, kolları uzatarak ve artış sayılarını arttırarak 2-3 yaşa kadar çocuklar için de uygulayabilirsiniz. Ben şık ve cici bir model olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu konuda gelen istekler vardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak istersiniz. O zaman dilerseniz birlikte yapılışına başlayalım. Evet, prenses hırkayı örmeye başlayalım. Başlangıç ilmek sayımız 86 ilmek olacak. Kullandığım ip 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikli bir bebe yünü. Şiş numaram 3,5 numara. Ben 80 tane şu an ilmek aldım. Son 6 ilmeği birlikte alalım. Nasıl ilmek aldığımı göstermiş olayım sizlere. Bakın şöyle alıyorum. Klasik ilmek alma yöntemiyle 6 tane daha ilmek alacağım. 86 ilmeği tamamlayacağım. Evet, şu an şişimde 86 tane ilmeğim hazır. Örmeye başlayabilirim. Başlangıç örgümüz haroşa olacak. Haroşayı ben her iki yönden düz örerek örüyorum. Siz ters örerek de örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Dilediğiniz şekilde örmeniz mümkün. Normalde ilk ilmekleri örmeyeceğim. Sadece ilk sırada olduğum için örerek alıyorum. Düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim, bakın son 2 ilmekteyim. Onları da düz örerek alıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Sonra arka sıraya döndüğümde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğim. Son ilmekleri düz öreceğim. İlk ilmekleri örmeden alacağım. Şimdi şu an bir haroşa sıramız oldu, bakın. 2 haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Her iki yönden de düz örerek 2 haroşa sırasını tamamlayacağım. Evet, örgünün ön yüzündeyim. Bakın ipim, başlangıç ipim sol tarafta. Burası örgünün ön yüzü. Toplamda 2 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırayla birlikte roba artışlarına başlayacağız. Şimdi onu nasıl yapacağımı hemen yine şöyle çizim üzerinde anlatayım size. Bakın 86 ilmekle başladık. Bu 86 ilmeği şöyle ayıracağız. Önler için 15 ilmek ayırıyoruz.
Kollar için 12 ilmek, arka için 24 ilmek. Aralardaki bu reglan bölgesi artış ilmeklerimiz de ikişer ilmek olacak. Bu bir kız bebek yeleği olacak. Dolayısıyla sağ tarafta iliğimiz olacak. Yani sıranın sonunda, şu an başındayız. Sıranın sonunda bu sıra itibariyle iliğimizi de açacağız. Reglan artışlarımız, bakın bu aralardaki ikişer ilmeklerin başında ve sonunda şu yeşille işaretlediğim, artı işareti koyduğum noktalarda olacak. Bakın buralarda hep artışlar yapacağız ön sıralarda. Arka sıralarda artış yapmadan öreceğiz. Şimdi uygulamalı olarak başlayalım isterseniz. Kenardan ilk 15 ilmeğimizi örerek, öne ait 15 ilmeği örerek başlıyoruz. Evet, 15 ilmeği ördüm. Bakın şu an önümdeki 2 ilmek bu reglan bölgesi için ayırdığım 2 tane ilmek. Şimdi ben bu ilmekleri takip edebilmek için bu 2 ilmeğin arasına bir tane ayraç koyacağım. Siz de dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu ilk ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapacağımızı söylemiştik. Şimdi bakın öncesindeyim. Şöyle dolayarak artış yapacağım ama gizli artış olacağı için arka sırada göstereceğim nasıl öreceğimizi. Şimdilik böyle göstermiş olayım. Bakın ipi öne alarak bu ilk ilmeği, 2 ilmeğin aradaki 2 ilmeğin ilkini örerken ipi öne alarak o şekilde örüyorum bu ilmeği. Aynı zamanda bu şu ipin hareketiyle şişimde artış da yapmış oluyorum. Bakın hem artış yaptım hem ilk ilmeği ördüm. Takip edebilmek için şimdilik araya bu ayraçları koyacağım. 2 ilmeğin arasına dediğim gibi. Birincisini örmüş oldum. İkinciyi de ördüm. Şimdi çıkıştaki artışı yapacağım. Onun için de yine bakın ipi öne alıyorum ve sıradaki ilmekleri o şekilde örüyorum. Şimdi bakın bu ilk ördüğüm ilmek kola ait 12 ilmeğin ilki olmuş oldu. 12'ye tamamlayacağım şimdi. 1 ördüm. 2 3 11 ve 12. 12'ye tamamladık. Kol ilmeklerini ördük. Şimdi tekrar reglan bölgesindeyiz. Bu 2 ilmeğin öncesindeyim. Bakın yine önce bir artış yapmak için ipi öne alıyorum ve reglan bölgesi ilmeklerimin ilkini bu şekilde örüyorum. Yerini karıştırmamak adına araya yine bir ayraç takıyorum. 2 ilmeğin arasına. İkinci ilmeği de örüyorum. Sonra sırada hem çıkıştaki artırmam var, arkasından da arkaya ait ilmekler var. Yani 24 tane. Bakın ilk artışı yaparken o 24 ilmeğin ilkini de örüyorum. 1 2 3 23 ve 24. Böylece arkaya ait 24 ilmeği örmüş olduk. Şimdi arkayla ikinci kol arasındaki şu bölgedeyiz. O bölgeye ait ilk artışımızı yapmak üzere bakın bu 2 ilmeğin ilkini örerken ipiğini öne aldım ve ilkini ördüm. Araya yine ayracımı taktım 2 ilmeğin arasına. İkinci ilmeği ördüm. Şimdi bu çıkış tarafındaki artışı yaparken aynı zamanda kola ait 12 ilmeği de örmeye başlayacağım. İpi öne alarak artış yapmaya hazırlanıyorum. Sonrasında 12 ilmeği örüyorum. 1 2 11 ve 12. Son artış noktasındayım. İlk artışı önce yapıyorum. 2 ilmeğin tekini örerek araya yine bir ayraç yerleştiriyorum. İkinci ilmeği takıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Şimdi doğrulamak için bakın kenarda 15 tane ilmeğim kalmış olmalı. Hemen sayarak kontrol ediyorum. 2 4 6 8 10 12 15. Şimdi bu öne ait ilmekleri örerken bu sıradaki son artışımı da yapacağım. Bu nedenle ipi öne aldım ve bu 15 ilmeği örmeye başlıyorum.
Evet, 11 tane ilmeği ördüm. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi burada ilk ilmeği açacağım. Bunun için şöyle yapıyorum bakın. Önce ipi doluyorum şişe. Sonra kenardaki 3. ve 4. ilmekleri şöyle bakın birlikte alıyorum. Böylece bir ilk iliği oluşturmuş oldum. Kenardan 1 2 3 ilmek sonra ilk iliğimiz oluşmuş oldu. Kalan ilmekleri de örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka sırada artış yapmıyoruz. Artışlar sadece ön sıralarda yapılıyor. Arka sırada peki ne yapıyoruz? Yine kenardan ilk ilmeği örmeden alıp sonra düz örerek devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğimiz, onu da bu şekilde aldım ve burada büyükçe bir iliğimiz oluşmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Artış yaptığım noktaya kadar, ayracın olduğu noktaya kadar. Evet, ayraçtan önceki ikinci ilmekteyim. Bakın zaten anlaşılıyor. Bir önceki sırada dolama yaptığım, artırdığım ilmek bu. Şimdi eğer robada artışları ajurlu isterseniz, yani delikli olsun isterseniz bu ilmeği şöyle örerek alabilirsiniz ve ajurunuz oluşur. Ben ajur istemiyorum. Gizli artırma yapmak istiyorum. O zaman bakın nasıl alacağım. Bu önden değil, şu arkadan batarak alacağım ilmeği. Böylece bir ajur oluşmaksızın gizli artış yapmış olacağım. Şimdi ayraçtan önceki bir önceki ilmekteyim. Hatırlarsanız bu ayraçları bu artış noktalarındaki iki ilmeklerin arasına yerleştirmiştik. Yani şu an önümdeki bakın bu 1 ve 2. ilmekler reglan bölgesindeki ilmekler. Ben onların haroşa değil de ön yüzden düz ilmekler olarak görünmesini istiyorum. Diğer taraftan düz örmüştük. Dolayısıyla bu yüzden bu iki ilmeği ters öreceğim ki düz olsun bu ilmekler. Ayraçtan önceki ve sonraki ilmeği ters ördüm. Bu ilmekler artık ön yüzden düz görünecek. Sonra diğer ilmeklerimin haroşa olmasını istediğim için yine düz örmeye devam edeceğim. Bakın bu ilmek zaten anlaşılıyor. Bu ayracın yanındaki değil, bir sonraki ilmek. Doladığım ilmek. Yine aynı şekilde bunu böyle alırsam ajurlu bir artış yapmış olurum. Ama dediğim gibi ben gizli artırma yapmayı tercih ediyorum. O nedenle şöyle arkadan batacağım bakın. Bu tercih tamamen size kalmış. Dilerseniz ajurlu, dilerseniz gizli artış yapabilirsiniz. Aynı şekilde bir sonraki ayraca kadar örelim düz olarak. Ayraçtan iki önceki ilmekteyim. Bu artış yaptığım ilmek. Bakın yine arkadan batarak ilmeği bu şekilde alıyorum. Gizli artış olması için. Şimdi iki ilmekteyim. Aradaki artış ilmek, artış bölgesi ilmekleri. Onları aynen diğerinde olduğu gibi ters öreceğim. Ayraçtan önceki ve sonraki ilmekleri ters örüyorum ki ön yüzden bu ilmekler düz olsun. Sonra artırdığım ilmekteyim. Onu yine şöyle arkadan alıyorum. Ve devam ediyorum. Aynı şeyi yapacağım yine diğer ayraç bölgelerinde de. Evet, yine artırma yaptığım ilmeğe geldim. Ayraçtan iki önceki ilmek. Onu şöyle arkadan batarak alıyorum. Sonra ayracın öncesi ve sonrasındaki ilmekleri ters örüyorum. Ve tekrar düz örerek önce arttırdığım ilmek, onu arkadan şöyle alarak sonra da diğer ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Evet, son ayraçtayım. Yine aynı şeyler. Bakın önce artırdığım ilmeği arkadan örüyorum. Ayraçtan önceki ve sonraki ilmeği ters örüyorum. Artırdığım ilmeği yine arkadan alarak örüyorum. Sonra diğer ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyorum.
Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ne yaptık şu ana kadar. 2 tane haroşa sırası ördükten sonra son sırada hem artırmalarımızı yaptık, ilk artırmamızı, hem de ilk iliğimizi açmış olduk sıra sonunda. Bundan sonra bir süre aynı şekilde artırmalar yaparak devam edeceğiz ön yüzlerde. Sadece bir tanesini daha yine göstermek istiyorum. Kalanlarını ben tek devam edeyim. Muhtemelen hepimiz anlamış olduk zaten. Önce ilk ayraç bölgesine kadar düz örerek geliyorum. Evet, ayraçtan önceki bir önceki ilmekteyim. Bakın bu arada ipi öne alarak bu ayraçtan önceki düz ilmeği bu şekilde örüyorum. Artırmamı yapmış oluyorum. Ayracı alıp ikinci ilmeği düz örüyorum. Sonra yine artırmamı yapmak için bakın ipi öne alıp kola ait ilk ilmeği bu şekilde örüyorum. Artık bu noktadan sonra sayılara hiç takılmamıza gerek yok kaç tane olduğuna. Her ön sırada çünkü birer tane artıyor. Biz ne yapacağız? Ayraç bölgelerinde ayraçtan bir önceki ve bir sonraki ilmekler, aradaki ilmekler olmak üzere o ilmeklerin sağ ve solundan artışlarımıza devam edeceğiz. Bakın ikinci ayraca da geldik. Onu da birlikte yapalım. Bir önceki ilmekteyim. İpi öne aldım. İlk ilmeği ördüm. Ayracı alıp ikinci ilmeği de ördüm. Sonra çıkış tarafındaki artış için ipiğini öne alıp arkaya ait ilmekleri örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 2 tane daha artış noktamız var. Aynı işlemleri uygulayacağız. Arka sırada bir kez daha bakarız birlikte. Önce bu sırayı bir tamamlayalım. Evet, ön yüzde artışları tamamlayıp arka yüzden ilk ayraca 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bu yine bakın dolama yaptığım ilmek. Onu şöyle arkadan batarak alıyorum ki delik oluşmasın. Sonra ayraçtan önceki ve sonraki ilmekleri ters örüyorum. Sırada yine dolama yaptığım ilmek var. Onu bakın bu şekilde arkadan örerek devam ediyorum. Arka sıralardaki uygulamalarımız hep bu şekilde olacak. Artış yapmıyoruz. Sadece bu ayraçların öncesi ve sonrasındaki ilmekleri ters örüyoruz. Onun dışında doladığımız ilmekleri de arkadan çapraz bir şekilde alıyoruz. Bu şekilde arka yüzleri de tamamlayacağız. Şunu da göstereyim. Bakın yine ayraçtan önceki 2 ilmekteyim. Bu ilmeği böyle arkadan şöyle çapraz olarak alıyorum. Sonra 2 ilmeği ters örüyorum. Tekrar artırdığım ilmeği çapraz alarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arka sırayı da tamamlayacağım. Bakın şöyle bir göstereyim. Bu ayraç bölgelerindeki bu ikişer tane ilmeklerimiz bakın düz örgü oldu. Önden düz görünüyor onlar. Diğer ilmekler haroşa olarak görünüyor. Bu şekilde artışlarımıza devam edelim. Ön yüzde artış yapacağız. Arka yüzde de şimdi anlattığım şekilde devam edeceğiz. İkinci ilik sıramıza kadar öreyim ben. Orada tekrar ilik kısmını birlikte yapar. Aynı şekilde örmeye devam ederiz. Evet, roba artırmalarına devam ettim. Şu ana kadar 9 kere artırma yaptım. Bu 10. artırma sıram oldu. Ön yüzdeyim ve burada ikinci iliği açacağım. Bakın ilk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 haroşa sırası oldu. Bu sırada ikinci iliğimizi açalım. Aynı şekilde son 4 ilmek kalana kadar ördüm. Son 4 ilmek kaldığında önce bir kere dolama, arkasından da kesme yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şöyle robamızın şu anki halini de bir göstereyim size. Bakın bu aradaki ikişer ilmeklerimiz düz örgü şeklinde oluşuyor. Artırmalarımız da gizli artırma şeklinde delik oluşmaksızın oluşuyor.
Bu şekilde robamızı geliştirmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar dediğim gibi 9 artırma yaptım. Bu ön sırada 10. artırmaları yaptım. 9 sıra sonra da yani 18 arttırma olduğunda 3. iliği de açacağım. Ve sonrasında yeterli uzunlukta robanın artırma işlemini tamamlayacağım. O noktaya kadar ben öreyim. Sonra tekrar birlikte devam edelim. Evet, roba artırmalarını tamamladım. Toplamda 20 kere artırma yapmış oldum. Bu 20 artış sonrasında ilmek sayılarını da söyleyeyim size. Önlerde bir tek artış olduğu için 15 ilmekti. 20 kere artırdık. 35 ilmek oldu. Kollarda bakın her seferinde 2 tane ilmek artırıyoruz. Dolayısıyla 40 ilmek arttı. 12 ilmekti. 52 ilmek oldu. Arkada yine her seferinde 2 tane ilmek arttırıyoruz. Yine 40 ilmek arttı. 24'tü. 64 ilmek oldu. İlmek sayılarını sayarak anlayabilirsiniz artış sayısını ya da buradaki artışları sayarak da bulabilirsiniz. Ölçüsünü de söyleyeyim hemen şu haliyle. Bakın şöyle uzunluğu robanın yaklaşık 10,5 santimetre oldu. Derinliği de şöyle yine ölçersem bakın düzelterek 12-12,5 santimetre kadar oldu. Bu uzunluk bir yaş için yeterli. Şimdi artık ayrımlara geçeceğiz. Kolları ve gövdeyi ayıracağız. Bunun için öncelikle örgünün ön yüzündeyim şu an. Bu kenardan ilmeklerimi düz örerek yani haroşaya devam ederek şu ayraca kadar geliyorum. Evet, ayraçtan bir önceki ilmeğe kadar öne ait toplam 35 tane ilmeğimizi ördüm. Bu arada şu ilikleri de söyleyeyim. İlk 2 ilik arası 9 sıraydı. 3. iliği de robayı örerken yine 9 sıra aralıkla açtım ve ilikleri tamamladım. Bundan sonra ilik açmayacağım. 3 düğmeli olacak modelimiz. Şimdi tekrar buraya dönersek buradaki bu aradaki artış bölgesindeki 2 ilmek vardı hatırlarsanız. Bunlardan bir tanesini öne, bir tanesini kola vereceğim. Her bölge için aynı şeyi yapacağım. Diğerlerinde de yine bir tanesini kola, bir tanesini arkaya, aynı şekilde diğerleri de paylaştırmış olacağım. Dolayısıyla bakın bu bir tane ilmeği de örüyorum. Şimdi artık ön parçamız 36 ilmek oldu. Bu ilmeği de ilave ettiğimizde. Şimdilik ayrıca yine tutalım burada. Şimdi artık kol parçasına geçeceğim. Kolu öreceğim. Kollar hatırlarsanız 52 ilmekti. Şimdi buradan bir tane ilmeği alıyorum. 53 oluyor. Bir tane de buradan alacağım. 54 ilmek olacak. 54 ilmekle kolları örmeye devam edeceğiz. Bu arada ben yedek bir şişe geçeceğim. Aynı numarada yine 3,5 numara yedek bir şişle öreceğim kolları. Diğer ilmekler bu misinalı şişte o sırada bekleyecek. Dilerseniz misinalı kullanıyorsanız misinalıyla da örebilirsiniz burayı. Ama ben yedek şişle örmeyi tercih ediyorum. Bana daha kolay geliyor. Şimdi burayı şöyle beklemeye alalım bakın. İpi şu şekilde alarak buradan kolu örmeye devam edeceğim. Yedek şişimle birlikte. Şöyle ilk ilmeği şöyle alayım. Normal haroşa örmeye devam edeceğiz kolda da. Bir sonraki ayraç bölgesindeki ilk ilmeği de öreyim. Ayraca kadar geleyim. Evet, örmeye devam ettim. Bakın ayraçtan önceki ilmeğe geldim. Bu 2 tane aradaki ilmeklerimizden ilki. Bir tanesini örerek kola dahil ediyorum. Diğeri arkada kalıyor. Bu arada ayraçları çıkarabiliriz. Diğerini de çıkardım ben. Çünkü yeni yedek şişe geçmiş olduk. Şöyle bu kısmı da beklemeye alalım. Dediğim gibi şu an şişimizde 54 ilmek var. Kola ait ilmekler bunlar. Ve bu 54 ilmeği bir miktar haroşa örerek devam edeceğiz. Diğer ilmeklerimiz misinalı şişimizde duruyor. Arka sıradan yine
İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra diğer ilmekleri örerek, haroşa örerek yani devam edeceğim. Buraya kadar öreceğim. Sonra tekrar geriye dönüp bu kısımda örmeye devam edeceğim kol kısmını. Yeterli uzunluğa gelince modelimizi uygulamaya başlayacağız. Evet, kolu örmeye devam ettim. Kol ayrımını yaptıktan sonra toplam 25 haroşa sırası ördüm. Uzunluğunu da söyleyeyim size. Yaklaşık bu kol ayrımından itibaren 12 santimetre oldu. Şimdi buradan sonra kol ucuna modelimizi uygulayacağız. Bir miktar o da olacaktır. Sonuçta yeterli olacağını düşünüyorum şu an bu boyun. Zaten bir miktar kapri kol olmasını istiyorum. 12 santim yeterli. Şimdi modele geçmeden önce bu kol kısmına kurdele geçirmek istiyorum. O nedenle ajur uygulaması yapacağım burada. Onu nasıl yapacağımı şimdi öncelikle göstereyim. Örgünün ön yüzündeyim. Ön yüzden yapacağız bu uygulamayı. Bakın. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir kere dolama yapıyorum. Şimdi önce ipi şöyle öne alıyorum kendimden tarafa ve şu şekilde dolama yapacağım. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Şöyle biraz önce bollaştırayım. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Kesme yaparken aynı zamanda bakın ipimi de dolama yapmış oldum. Tekrar öne alıyorum. Ve sonraki ilmeği, iki ilmeği yine kesiyorum. Tekrar öne alıyorum. Sonraki iki ilmeği sağa kesme yapıyorum. Bu şekilde bir dola, bir kes şeklinde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Son 3 ilmekteyim. Yine ipi öne alarak bu şekilde hem dolama yapıp hem de son 2 ilmeği sağa doğru kesme yapıyorum. Son ilmeği yine düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzden bu şekilde bu ajur sırasını tamamladıktan sonra arka yüzden bütün ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, arka sırayı düz örerek tamamladık. Şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyiz. Bakın ajur sıramız oluştu. Dediğim gibi buradan kurdelemizi geçireceğiz örgümüzü tamamladıktan sonra. Şimdi modele geçmeden önce son bir işimiz daha kaldı. O da artış yapmak. Şimdi kolun hem fırfırlı volanlı bir görüntüsü olması için hem de ilmek sayımızın modelimize uygun olması için bu sırada artırma yapacağız. Modelimiz karnıvar modeli. Bir önceki videoda bu modelin yapılışını anlatmıştım. Eğer daha önce uygulamadığınız, çalışmadığınız bir modelse o videoyu izlemenizi ve modelin yapılışını öğrenmenizi tavsiye ederim. Burada daha hızlı bir şekilde anlatıp geçeceğim. Şimdi modelimiz 18'in katları şeklinde oluşuyor. Yani bir tane bakın şöyle bir modelin tekrarı 18 ilmekten oluşuyor. Tekrar yapmak için modelden tekrarlar oluşturmak için 18'er ilmek şeklinde artırmalar yapacağız. Şimdi şu an şişimizde 54 ilmek var. Ben toplamda 5 tane model uygulamak istiyorum. 5 model 18 ilmekten 18 çarpı 5 90 ilmek yapıyor. Şimdi bu 54 ilmeği artışlarla 90 ilmeğe çıkartacağız. Bunu da yaklaşık 2 ilmek, bir kere 2 ilmekte, bir kere tek ilmekte arka arkaya artışlar yaparak yapabiliriz. Bakın şöyle yapıyorum. İlk 2 ilmeği alıyorum. Birinci ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği örüyorum. Ondan sonra bir tane şöyle en basit şekliyle şöyle artış yapıyorum bakın. Ondan sonra bir tane, şimdi 2 tane ördüm. Bir tane artırdım. Arkasından bir örüyorum, bir artırıyorum. 2 örüyorum, bir artırıyorum. Bir örüyorum, bir artırıyorum. Yani bir seferinde 2, diğer seferinde bir kere örüyorum aralarda, artışların aralarında. Bunu yaklaşık 90 ilmeği elde edebilmek için yaklaşık olarak hesapladım. Böyle uyuyor. Sizin eğer ilmek sayınız farklıysa kaç ilmek elde etmek istiyorsanız bu aralıkları ona göre ayarlayabilirsiniz. En son tek ilmek ördük, artış yaptık. Şimdi 2 ilmek örelim. Ve bir artış yapalım. Sonra bir ilmek örelim.
Tekrar bir artış yapalım. Bu şekilde ilmek sayımı 90 yapacak şekilde bu artış sırasını örüyorum. Son 3 ilmekteyim. Şu ana kadar ilmek sayım 85 oldu. O nedenle son 2 ilmeği birer kere örüp artırma yapıyorum. 86 oldu. Artırdım 87. 88 oldu. Artırdım 89. Son ilmekle birlikte 90 ilmeğe ulaştım. Dediğim gibi siz 90 ilmeği ya da kaç ilmek yapmak istiyorsanız, kaç model tekrar yapmak istiyorsanız ona göre ilmek sayınızı sağlayacak şekilde bu sırada artış yapabilirsiniz. Şimdi bakın ajurlu sıramızı ördük, ilmeklerimizi arttırdık. Örgünün arka yüzünden modele hazırlık olması için bütün ilmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlayacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki ilmekleri ters örüyorum. Arttırdığım ilmekler de dahil. Sıra sonuna kadar ters devam ediyorum. Sadece sıra sonundaki son ilmeği, kenardaki bu haraşo görüntüsünü sağlayabilmek için yine düz örmeye devam edeceğim. Son ilmeği sadece. Evet, ters örerek devam ediyorum sıraya. Son ilmeğe kadar ters örüyorum. Son ilmeği buraya kadar uyguladığımız kenar ilmek formatını koruyabilmek için düz olarak örüyorum. Evet, böylece örgünün şu an ön yüzündeyiz. İlmek sayımızı modelin gerektirdiği ilmek sayısına ulaştırdık. 18'in katı olacak şekilde ayarladık. Artık bu noktadan itibaren modeli kurmaya başlayabiliriz. Evet, modele başlamadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer daha önce bu modeli çalışmadıysanız modeli anlattığım bir videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Daha kolay olacaktır işiniz. O videonun linkini videonun sağ üst köşesine ve altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Her ikisinden de ulaşabilir ve o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi kenar ilmek eklemedik. Sadece modelin tekrarları şeklinde 90 ilmek oluşturduk. Dolayısıyla kenar ilmek uygulamamız olmayacak. Direkt olarak modeli uygulamaya başlayacağız. Bahsettiğim videoyu izlerseniz göreceksiniz. Modelimizin ilk sırasında önce 3 tane kesme ile başlıyoruz. Bakın bu şekilde sağa doğru kesmeler yaparak modelimizi ilk sırasını uygulamaya başlıyoruz. Toplamda 3 kere kesme yapıyorum. 3 kesmeden sonra ipi öne alarak artırmalar kısmına başlayacağım. Bakın yine bu şekilde dolama yapmak üzere ipi öne aldım. Bir sonraki ilmeği düz örerken aynı zamanda bu şekilde dolama yapmış oluyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Bir tane düz örerken aynı zamanda dolama yapmış oluyorum. Bakın 2 kere yaptık bu işlemi. 6 kere yapacağız. 3 4 5 ve 6. Şimdi modelin bir tekrarının son kısmındayız. 3 kesme ile başladık. 6 artırma yaptık. Tekrar 3 kesme yapacağız. İlmek sayımızın sabit kalabilmesi için. Evet, modelin bir tekrarını tamamladık. Şimdi aynı uygulamayı tekrar yapacağım. Yani yine 3 kesme ile başlayacağım. Bu durumda bakın aralarda 3 tane kestik. Şimdi ikinci model için 3 tane daha kestiğimde 6 tane kesme olmuş oluyor. Bundan sonra hep bu şekilde devam edebilirsiniz. Sadece başta ve sonda 3 kesme olacak. Aralarda 6 artırma ve 6 kesme şeklinde devam edeceğiz. Bu şekilde bakmak modele daha kolay olabilecektir sizin için. Dediğim gibi 3 kere kestik. Şimdi ikinci model için 3 kere daha kesiyorum. 1 2 3. Arka arkaya şu an 6 tane kesme olmuş oldu. Şimdi 6 tane artırma yapacağım. İpi yine öne aldım. Bir tane düz örerken aynı zamanda arttırdım. İpi tekrar öne aldım. Aynı işlemi tekrarladım. 2 kere yapmış oldum. 6'ya tamamlıyorum. 3 4 5
ve alt. Tekrar 6 kere kesme yapacağım. Bundan sonra öyle ifade edeyim. Araları 6 tane olacak çünkü. 3 4 5 ve 6. Tekrar 6 kere artırma yapacağız. Yine ipi öne alarak düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 6 kesme. Tekrar 6 artırma. Altı kere artırdıktan sonra tekrar 6 kesme. Şimdi tekrar 6 artırma. Bu işlemi yaptığımızda geriye 6 tane ilmeğimiz kalmalı ve bu 6 ilmeği de son kez 3 kere kesme uygulayarak tamamlıyoruz. Evet, modelimizin uygulama sırasını tamamladık. Bundan sonraki sıralarımız zaten çok kolay. Bir sıra düz öreceğim bütün ilmekleri. İkinci sıra tekrar düz öreceğim. Üçüncü sırada ters öreceğim. İlk düz öreceğimiz sıra örgünün arka yüzüne denk geliyor. Şu an arka yüzden bu sırayı örüyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Bir sonraki düz öreceğim sıra ön yüze denk gelecek. Ön yüzden düz öreceğim. Son olarak bakın bu arada dolama yaptığım ilmeğe geldim. Onu bu şekilde alıyorum ki ajur oluşsun. 2 sıra düz ördükten sonra son olarak bir sırada ters öreceğim. O sırada örgünün arka yüzünden örülmüş olacak. Sonra 4. sırada tekrar az önce uyguladığımız modelin uygulama sırasını yapacağız. Ben bu aradaki 3 sırayı öreyim. Yani 2 düz, bir de ters sırayı öreyim. Modelin ikinci uygulamasına tekrar görüşelim. Evet, 2 sıra düz, bir sırada ters örerek 3 sırayı tamamladım. İlk sıra ile beraber toplam 4 sıra olmuş oldu. Model zaten 4 sıradan oluşuyor. Bundan sonra hep 4 sıraların tekrar şeklinde model örmeye devam edeceğiz. İkinci tekrarına da isterseniz birlikte başlayalım. Sonra ben devam edeyim. Sadece baş kısmını göstereceğim. 3 tane kesme yaparak başlıyoruz modele. Üç tane ikili kesme yaptım. Sonra 6 kere ipi öne alıp bir dolama, bir düz, bir dolama, bir düz şeklinde öreceğiz. 6'ya tamamlıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Sonrasında yine kesmelere başlayacağız. Aralarda 6 kere yapacağız kesmeyi. Sonra tekrar 6 arttırma, 6 kesme şeklinde devam edeceğiz. En sonda 3 kesme ile tamamlayacağız. Bu uygulama sırası olacak modelin. Arkasından yine 2 sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. 4 sıraya tamamlayacağız. Modelimizin ikinci tekrarı bitmiş olacak. Bu şekilde ben gerekli uzunluğa kadar öreyim bu kol kısmını. Ondan sonra tekrar kolumuzu bitirmek üzere birlikte devam edeceğiz. Evet, modeli uygulamaya devam ettim. Toplamda 4 kere model tekrarı yaptım. Bakın şu artırmalardan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 kere artırdım. 4. modeli tamamladım. En son bu ters örülen sırasını da ördüm ve 4. modeli tamamladım. Bu haliyle kol uzunluğunu vermek istiyorum size. Bu kol altından itibaren yaklaşık 18 santimetre oldu. Dediğim gibi biraz kısa kapri bir kol olsun istiyorum. O nedenle bu uzunluk yeterli. Şimdi keserek kapatacağım. Örgünün ön yüzündeyim.
Ters örerek tersten kapatacağım. Çünkü haraşo gibi durmasını istiyorum. Yani şu aralardaki şu haraşo görüntüleri gibi son sıranın da o şekilde durmasını istiyorum. Onun için bakın böyle tersten kesiyorum. İki ilmeği birlikte alarak ve ters örerek kesiyorum. Mümkün olduğunca bol tutalım ipimizi. Zaten bol bir görüntüsü var kol kısmının. Onu büzdürmesin kesme işlemimiz. Bol olsun. Bakın bu şekilde duruyor. Bu şekilde bütün ilmekleri kesiyoruz. Evet, bütün ilmekleri keserek kapattım ve ilk kolu tamamlamış oldum. Modelimizin görüntüsü de gayet güzel oluştu bakın. Toplamda 5 tane tekrardan oluşacak şekilde. Kolun uzunluğunu da ben size vermek istiyorum, nihai uzunluğunu. Bakın bu kol altından örmeye başladığımız yerden itibaren modelin en alt noktasına kadar 19 santimetre oldu. Şimdi artık kolumuzu dikerek tamamlayacağız. Ben ipi keserken biraz uzun bıraktım ve bir iğneye geçirdim bu ipi. Dikmek için kullanacağım. Örgünün dış yüzünden dikiyor olacağız. Bakın şu şekilde önce bir tam denk gelecek şekilde tutalım. Düzgün olması için. Ondan sonra bu ipin olduğu noktadan karşıya bir geçirelim. Bir daha geçiyorum aynı noktadan. Sonra bakın şu kenardaki haroşa ilmeklerinden karşılıklı birleştireceğim. Şöyle birleştiriyorum bakın. Önce kendimden taraftaki ilmeğe, sonra karşı taraftaki ilmeğe geçirerek iğnemi şöyle birleştiriyorum. Farklı şekillerde de birleştirilebilir. Bu oldukça pratik bir yöntem. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde birleştiriyorum. Bakın model kısmı bitti. Sonrasında bu haroşa kısmında da yine aynı şekilde haroşa ilmeklerden birleştiriyorum kenardaki. Evet, kol altına kadar aynı şekilde dikmeye devam ettim. Bakın gayet düzgün, hiç belli olmayan ve de kalınlık, kabarıklık yapmayan bir dikiş olmuş oldu. Şimdi artık iğnemi çıkarıyorum. İpi buradan tekrar bağlayıp bu arka parçayı örmeye devam edeceğim. Bu ipleri birbirine bağlayabiliriz burada. Şişimi şöyle geriye çekerek. Bakın burası ön parçamız. Öne ait ilmekler. İpi bağladık. Şimdi arka parçayı örmeye devam edeceğiz. Bir kere daha düğüm yapmak istiyorum sağlam olması için. Evet. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Sonrasında bu ipleri iç kısımda yürüterek gizleyeceğiz.
Şimdi bu arada bakın bir boşluk var. Bu boşluğu kapatmak için aradan ilmek alacağım. Şöyle uygun iki noktadan bir tığ yardımıyla da olabilir. Bakın bu. Şöyle de olabilir. 2 tane ilmek alacağım. Bir tane de şuradan alalım. Bu kol altı boşluğunu kapatmak için 2 tane buradan ilmek çıkarmış oldum. Sonra arka ilmekleri örüyorum. Bakın bu kısım gayet düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi bir sonraki ayraca kadar öreceğim. Ayraçtan önceki bu 2 ilmekten bir tanesini de arkaya dahil edeceğim. O kısma kadar geleyim, tekrar bakalım birlikte. Evet, arka ile kol arasındaki ayraca kadar ördüm yine. Ayracı çıkartıyorum. Bakın bu durumda aradaki bu 2 tane ilmeğin bir tanesi arkada kalmış oldu. Bir tanesi kolda kalmış oldu. Diğer tarafta da öyle uygulamıştık zaten. Şimdi bu ilmekleri yine burada beklemeye alıyorum. Tıpkı diğer kolda olduğu gibi yedek şişe geçiyorum. Ve kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Toplamda hatırlarsanız 52 ilmek vardı kolda. Kenardaki bu birer ilmekleri de ilave ettiğimizde her iki taraftan birer ilmek 54 ilmek oluyordu. Şimdi bu 54 ilmekle kolu örmeye başlıyorum. Şuraya kadar, ikinci ayraca kadar geleceğim. İkinci ayraçta zaten bakın 2 ilmeğin bir tanesi kola dahil olmuş olacak. O ilmeği de öreceğim ve geriye döneceğim. Ve burada aynen diğer kolda olduğu gibi 25 sıra örmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Aynı sırada önce haraşo öreceğim. Sonrasında bu ajur sırasını uygulayacağım. Arkasından artırma sırasını uygulayacağım ve 90 ilmeği çıkartacağım. Sonrasında da 4 kere model uygulayıp keserek bitireceğim. Tamamen birebir bu kolda yaptığımız bütün işlemleri aynı şekilde burada da yapıyor olacağız. Ben bu kısmı bitireyim. Sonrasında gövde için tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet, ikinci kolu da birinci ile aynı şekilde örüp tamamladım. Sonra ilmekleri kestim. Arkasından yan dikişini yaptım ve şimdi kol altındayım. Burada yine aynı uygulamayı yapacağız. Bu diktiğim ipin ucuna yeni ipimi bağladım örmek üzere. Şimdi buradan hatırlarsanız diğer kol altında 2 tane ilmek almıştık. Yine 2 tane ilmek almak istiyorum ben. Bir tane şu tarafta. Bir tane de bu tarafta. 2 tane ilmek alıyorum. Şimdi bakın artık bu sırada örmediğimiz sadece bu en son ön ilmeklerimiz kaldı. Onları örerek sıramızı tamamlayacağız. Evet, sırayı tamamladım. Bakın artık örgümüz bu şekilde. Gövde kısmı birleşmiş oldu. Önler ve arka. Şu an şişte toplamda 142 ilmek var. 138 ilmek olmuştu. İkişer tane kol altlarından aldığımız ilmeklerle birlikte 142 ilmek oldu. Bu 142 ilmekte birkaç sıra haraşo örmek istiyorum model uygulamadan önce. O kısmını öreyim ben. Ondan sonra önce ilmek artıracağız. Sonra da model uygulamasını yapacağız.
Evet, haroşa örmeye devam ettim. 5 sıra daha ördüm ve bunun sonucunda bakın kol altından itibaren 3 haroşa sırası elde etmiş olduk. Şimdi artık aynen kolda uyguladığımız uygulamaları yapacağız. Neydi onlar hatırlarsanız önce kurdele geçirmek için bir ajur sırası uygulayacağız. Arkasından ilmek artışı yapacağız. Modelimizin ilmek sayısı 18'in katı olması gerekiyordu uygulayabilmemiz için. Ona uygun şekilde ilmeklerimizi artıracağız. Ondan sonra da model uygulaması yapacağız. Önce ajur uygulamasıyla başlayalım bu sırada. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bakın ipi kendimden tarafta tutuyorum ve sonraki 2 ilmeği önce şöyle biraz bollaştırıp birlikte alıyorum. Ve bu benden tarafta olan ipi bu şekilde ördüğüm için aynı zamanda bana bir tane ilmek artışı yapmış oldu. Tekrar ipi öne alıyorum. Bir sonraki 2 ilmeği yine hafif önce bollaştırıyorum. Sonra birlikte alıyorum. Yani bir dola bir kes uygulaması yapmış oluyoruz bu sırada. Bu sayede ajurlarımız olacak ama ilmek sayımız aynı kalmış olacak. Burada işin püf noktası dolama ile başladıysanız kesme ile başladıysanız dolama ile bitmesi ki dolama ve kesmelerin sayıları eşit olsun ve ilmek sayımız değişmesin. Şimdi biz dolama ile başladık. Dolayısıyla sıra sonunda kesme ile bitirmeliyiz. Bu şekilde ajur sırasını tamamlayalım. Son 3 ilmekteyim. İpi öne alarak 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son kenar ilmeğimiz kaldı. Onu da düz örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu ajur sırası sonucunda yine şişimizde hala 142 ilmek var. Örgünün ön yüzünde yaptık bu uygulamayı. Arka yüzünde bütün ilmekleri düz örerek haroşa sırasını tamamlıyoruz. Evet, arka sırayı düz örerek tamamladım. Şimdi yine ön yüzdeyim. Bu sırada ilmek artışlarımızı yapacağız. Şu an şişte 142 ilmek var. Modeli uygulayabilmemiz için 18'in katı kadar ilmeğe sahip olmamız gerekiyor. Aynen kollarda olduğu gibi daha dökümlü, daha bol bir etek kısmının olabilmesi için ilmek artışını biraz da fazla tutacağım. 234 ilmeğe çıkarmayı düşünüyorum. 142 ilmekten 234 ilmeğe çıkacağız. 92 ilmek artıracağız. 234 18'in 13 katı, yani hırkanın etek kısmında toplamda 13 tane model tekrarımız olacak. Şimdi 92 ilmek artırmak için 142 ilmekte yaklaşık kolda kullandığımız taktiği kullanırsak hemen hemen yeterli olacaktır. Nasıl yapmıştık hatırlarsanız 2 tane örüp bir tane artırmıştık. Arkasından tek örüp yine bir tane artırmıştık. Bunun tekrar şeklinde. Önce 2 ör, 1 artır. Sonra 1 ör, 1 artır. Bu şekilde devam edelim. İlmeklerimizin sayısını sayarak devam edelim. Sonlara doğru belki ufak tefek ayarlamalar gerekebilir. Nihai hedefimiz 234'e ulaşmak. Bunu sağlayacak şekilde bu artış sırasını bu şekilde tamamlayalım. Evet, artış sırasını tamamladım. Şu an şişte 234 ilmek var. Örgünün arka yüzündeyim. Bu sırayı bütün ilmekleri ters örerek tamamlayacağım. Sonraki ön yüzde modelimizi kuracağız. Kenar ilmeği aldıktan sonra diğer ilmekleri ters örüyorum. Sıranın sonundaki son ilmeği de yine kenar formatını devam ettirebilmek için düz öreceğim. Sadece son ilmeği. Evet, arka sırayı ters örerek tamamladım. Şimdi ön sıradayım. Burada artık modeli kuracağız.
Bakın bu son ördüğümüz ters sıra ön yüzde bize modelin altlığını oluşturmuş oldu. Şimdi modeli kuracağız. Kollarda uyguladığımız için çok detay vermek istemiyorum ama sadece ilk modeli gösterip, yani 18 ilmeklik uygulamayı gösterip sonra tek devam etmeyi planlıyorum. Yine kenar ilmeğimiz yok. 18'in katı şeklinde ayarladık. Direkt olarak kesme ile başlıyorum. Bakın. 1, şöyle biraz bollaştırayım. 2, 3 kere kesme yaptıktan sonra 6 kere dola ve ör uygulaması yapıyoruz. Bakın ipi öne aldım. Dolayarak örüyorum. 1 oldu. 2, 3, 4, 5 ve 6. Son olarak 3 kesme daha yapıyorum ve ilk modelin örgüsünü tamamlamış oluyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ikinci modele başlarken tekrar yine 3 tane kesme yapacağız. Dolayısıyla 6'ya tamamlayacağım kesmeleri. 4, 5 ve 6. Bundan sonra tekrar 6 kere dola ve ör, sonra tekrar 6 kere kesme şeklinde sona kadar devam edeceğiz. En sonda sadece başta olduğu gibi 3 kesme ile bitireceğiz. Bunlar önemli. Burada sayılarda hata yaparsanız modeliniz kayar, ilmek sayılarınız değişir. O nedenle başta ve sonda 3 kesme, aralarda 6 kesme ve 6 dolama şeklinde yapmaya dikkat edelim modelimizin düzgün kurulabilmesi için. Evet, bundan sonra pek bir detay kalmadı hırkaya ilişkin. Bu uygulama sırasından sonra modeli arka sırada düz öreceğim. Sonra bir sıra daha düz öreceğim. En son bir sıra ters öreceğim. Yani bu sıradan sonra 3 sırayı daha o şekilde ördükten sonra 4. sırada yine bu sırada yaptığımız uygulamayla modelin tekrarını uygulamaya devam edeceğiz. Modeli uygulayarak etek boyunu istediğimiz yere kadar öreceğiz. Ben bu kısma tek devam edeyim. Bittiğinde tekrar görüşelim. Evet, model uygulayarak örgünün gövdesini tamamladım. Şu ana kadar bakın toplamda 14 kere model uyguladım. Uzunluğunu da söylemek istiyorum size. Kol altından itibaren yaklaşık 20 santimetre oldu. Bu uzunluk 1 yaş bebekler için oldukça uygun. Artık bu sıra itibariyle keserek örgüyü tamamlamak istiyorum. En son modeli tamamladım. Ters ördüğümüz sırayı da ördüm. Modele ait ters örülen sırayı da tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Tıpkı kolda yaptığımız gibi ön yüzden model bitiminde ters örerek kesme yapacağım ki şu görüntüyü, bakın aynı görüntüyü elde edebilirim. Şimdi dediğim gibi ön yüzden ters örerek ilmekleri kesiyorum. Direkt ikişer ilmek alarak kesiyorum, bakın böyle. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın 2 ilmeği birlikte alarak oluşan ilmeği tekrar şişe takıp sonraki ilmekle birlikte alarak ilmekleri kesiyorum. Yine elimizi sıkı tutmayalım. Gevşeye yakın olsun. Dilimli bir duruşu var modelin. Büzmemesi önemli, bu kesme kısmının esnek olması önemli. O nedenle bol bir şekilde keselim. Bütün ilmekleri bu şekilde kapatarak örgüyü tamamlayalım. Evet, hırkanın etek ucundaki bütün ilmekleri kapattığımızda örgüyü bitirmiş olduk. Şimdi sıra detaylarda ve biraz da süslemede. İlk olarak hırkanın ön kısmına düğmeleri diktim. 3 tane ilik açmıştık hatırlarsanız. İnce düğme kullandım.
Sonrasında biraz daha süslemek ve detay kazandırmak için kurdeleler kullandım. Hatırlarsanız bu kollarda ve robanın hemen sonrasında ajur sıraları örmüştük. O ajur sıralarını saten kurdele geçirdim. Bakın kolun bir tanesini geçirdim. Gövdeyi de geçirdim. Kolun ikincisini isterseniz birlikte yapalım. Kol için bakın şöyle ölçebilirsiniz kurdele uzunluğunu. Şöyle tutup uç kısmında da bağlayacak kadar şu bir miktar bırakarak 60 santimetre şu an bu kurdelenin uzunluğu. Yeterli oldu, ben öncesinde kesip ölçtüm ve kestim. 60 santimetre yeterli oldu. Gövdedeki kurdelenin uzunluğu da 100 santimetre. Onları paylaşmış olayım. Gerçi siz ördüğünüz hırkanın büyüklüğüne göre dediğim gibi ölçerek bulabilirsiniz. Şimdi minik bir kilitli iğne yardımıyla geçireceğim. Şöyle hemen kenarına takıyorum. Burası bir miktar zedelenecektir. Onu sonra kesip temizleyeceğiz bu uç kısmını. Bakın şu tam ortasından başlayalım. Kolu şöyle ortalayarak. Şu ortada bakın ajur sıramız vardı. Hemen bu modelin öncesinde. Oradan başlayalım. Şöyle tam ortaladım. İki tarafından bakın başlıyorum. Bir tarafından daha doğrusu. Şöyle geçirmeye başlıyorum. Şöyle bakın. Bu deliklerden geçiriyorum. Şöyle yönüne de dikkat ediyorum. Sonradan da düzeltebilirsiniz. Kıvrılıyor kurdele zaten. Şöyle geçiriyorum. Bu şekilde son deliğe kadar geçirelim. Evet, ortaya kadar tekrar geldik. Dediğim gibi burada kurdele bir miktar şöyle çıkartalım. Zarar gördü ama onu şöyle keserek ucunu tekrar düzeltebiliriz. Şöyle çevireyim. Ve bağlayalım. Minik bir fiyonk yapalım. Evet, böylece kurdeleleri de geçirdikten sonra aslına bakarsanız bakın şu fikri de paylaşmış olayım. Bir dantel almıştım ben yakasını kullanmak için. Kurdele ile aynı renkte. Ama şimdi baktığımda bu inci düğmelerle kurdeleler oldukça güzel bir kombin oluşturdu. Bir de dantel dikersem fazla olacağını düşünüyorum. O nedenle dikmekten vazgeçtim. Siz dilerseniz bu tarz bir dantel alıp yaka kısmına bu şekilde de tutturabilirsiniz. Evet, böylece hırkayı tamamlamış olduk. Şirin bir hırka oldu. Bu konuda çok fazla istek alıyordum. Süslü, güzel bir kız bebek hırkası çalışır mısınız diye. Umarım o isteklere yanıt verebilmişimdir bu çalışmayla birlikte. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu videoyu da böylece sonlandırmış olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.